önceki montaj yapmış olduğumuz vites kulesini şu an aracın üzerine takıp havasını alma işlemine başlıyoruz. Buyur usta. Önce depo kapağını bağlıyoruz. Önce depo kapağını bağlıyoruz. Hortumu takıyoruz. Evet. Hortumun ucunu Ve vadenin kendi içerisinde yapmış olduğu hava alma makinesini aşağı, doğru mu? yukarıya Yukarıya mı? dönüş. Evet. Dönüşe takıyoruz. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi yan pistonlara takacağımız hava alma makinesinin diğer hortumlarında aşağı çıkış yerine bağlıyoruz. Ve Çatal uçlu olan hortumun bir ucunu sağa sağ pistona, diğer ucunu da sol pistona bağlıyoruz. yağını atıyor. Birinde bu yana uzat. Sağ piston ve sol piston olmak üzere rakorların ucuna hortum bağlantılarımızı takıyoruz. Ver, anahtar ver. Bir taraftan hava alma makinamızın yağ haznesine 3 ila 4 litre arasında pentosin yağını döküyoruz. Döktün mü? Bakalım. Biz usta sayılırız. Ne yapıyoruz buraya? Ön tarafa yatır. Tamam. Kaç litre döktüler? 2,5 litre. Bir tane daha ver abi. Bir litre daha ver abi. Daha önce montajını yapmış olduğumuz vites kulesi, içerisinde komple tamir takımını çıkarmış olduğumuz vites kulesini araca bağladıktan sonra hava alma işlemini yapmadığımız takdirde içerisinde değiştirmiş olduğumuz tamir takımının hiçbir önemi kalmayacak. Çünkü sistemin havasını almadığımız takdirde yapmış olduğumuz işlemler komple boşa gitmiş sayılacak. Bunun için dikkatli bir şekilde tamamen havasını almış olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Yapmış olduğumuz hava alma makinesi 12 voltluk aküyle çalışabilecek düzeyde. Ekstradan akü bağlantıları var ve arkasında normal eğer aküde sıkıntımız olduğu takdirde fiş de koyduk. Bunun üzerine fişte de çalışabilir. Sanayici. Şu an bağlantılarımızı yaptık. Hazır hava almaya. Hava almaya hazır duruma getirdik. Yukarı çıkıyoruz. Usta Yukarı çıkıyoruz. yukarıya çıkıyor. Şimdi hava alma işlemini başlatacağız. Kolunu öne yatıyoruz. Anlat böyle. Kendi topuzu neredeymiş dur. Vites kolunu öne yatırıyoruz. Ve şarteli açıyoruz. Olmaz. Bulmaları lazım. Şarteli açıyoruz. Evet. Buradan bar ayarını, Yağ basıncını yağ basıncını 1,5 ile 2 arası ayarlıyoruz. Bu hortumdan hava bir sağdan kamyonun önünde bulunmuş olan yağ bidonundan kalan havayı çekip yan pistonlar aracılığıyla yeni makinamıza dökmüş olduğumuz yağı basıp kalan havayı ön bidondan çekiyoruz makinamıza. Şu an hava alma işleminin gerçekleştiğini borudaki hava partiküllerinden de görebiliyoruz. Makinamızın çalışması için minimum 3 litre yağ gerekiyor. Bunun haricinde yağ seviyesi azaldığında makine kendisini otomatik bar olarak yükselince kapatır. düşürüyoruz. Şu an gelen havayı bu şekilde görebiliyoruz. Yap bak. Gelin. Yan pistonlardan bahsetmiş olduğumuz yağ ön taraftaki bidonda görüyoruz. Doluyor. Şimdi şey olacak. Dolduktan sonra Şuraya buradan geri iadesi oluyor.
şu anda. Buradan anda- yağ geçtiği zaman hava bitmiş olacak. Arka viteslerinki. Evet. Vites kolunu öne yatırırsan arkanın havasını alırsın. Geri yatırırsan önün havasını alırsın. Şu an bidondaki yağ seviyesinin tam anlamıyla dolmasını bekliyoruz. Bundan sonraki işlemlere yağ dolduktan sonra devam edeceğiz. Ve Evet. bidon doldu. Ön pistonun, arka pistonun havası alındı. Vites kolunu böyle geriye çekiyoruz. Bekliyoruz. Buradan hava gelecek. Sistemin içerisindeki havayı tam olarak atabilmemiz için pistonları ustam aracılığıyla yana Bak, geriye sağa Şu sola anda şekilde ön sıkıştırarak- viteslerin havası Aynen. alınıyor. havayı dışarıya atıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Başla. Yağ basıncını şu an 2'ye çıkardık. Sisteme vermiş olduğumuz yağ basıncı şu an 2 barda. Şu anda ileri gelinin havası alındı. Vites kolunu sağa atıyoruz. Şu an vites kolunu sağa yatırdık. Havanın Pistonların sıkıştırmasıyla içerisindeki havayı atan sistem gelen havayı makineye alıyor. Makinede tam olarak havası alındıktan sonra yağ tekrar basmaya devam ediyor. Şu an bir devir daim içerisinde. şu anda sol tarafın havasını aldık. Vites kolunu sola çekiyoruz, sağa alıyoruz. Gel. Arabayı sarmış Bak. Sola çekiyoruz, sağ tarafın havasını alıyoruz. Bir yeleğe getirmesi lazım abi. Yelek var mı orada? Şu an sağa yatırdık ve sağ pistonun içerisindeki havayı aldığımızı videoda Sola yatırdık, görüyorsunuz. sağ takım alıyoruz. Yeter dolaba yap. Bu işlem içerisindeki hava kabarcığı kalmayacak duruma gelinceye kadar devam ediyor. Şu anda hava alma bitti. Vites kolu sağa sola yapıyoruz, içindeki kabarcıklar kalmamış. Orta hazırdaki havayı çıkartmak için sağa sol ve ileri geri yapıyoruz. Şu anda hava kabarcığı kalmadığından emin olduğumuzda vites kolunu öne yatırıyoruz. Bar ayarını düşür. Düşür. Düşürdü mü? 1. Tamam. Hasan. Böyle bana söyle. Gel. Vites kolunu sağa yatırıp hafifçe bırakıyoruz. Durduğu yerde alt tapaları sıkıyoruz. Sık. Şu an havalanma işlemimizin bir kısmını tamamladık. Görmüş olduğunuz üzere sağ pistona bağlamış olduğumuz Önce tapayı sıkıyoruz. arka tarafındaki rakoru sıkıyoruz. Ve bu sayede yağ ile bağlantısını tamamen kesiyoruz. Şu an giden yağ tamamen sol pistonda. Ve ustam sol pistonunkini de sıkıyor. Kapat. Kapatıyorum. Kapat abi. Bak var Mustafa viteslere. Şu an ya hava alma işlemimizi tamamladık ve rakorlarımızı sıktık, tamamen yağ ile irtibatını kestik. Şu an ustam deneme durumunda. Herhangi bir sıkıntı olup olmadığına dair. Ekrem aşağı R'yi göster. Hafif çekiyoruz birin yerine, salıyor, üçün yerini bulması gerekiyor. Az daha çekince ekrandaki
N harfi R harfine dönmek üzere döndüğü zaman vites kolunun havası alınmış durumdadır. Sıkıntı yok. Araba yola gitmeye hazırdır. Abim Hangisi koyuyor yine ya? Ben onu diyorum. Tamam mı usta? tamam. Hocam her şey tamamdır. Şu an havalanma işlemimizi tamamladık. Hortum bağlantılarımızı çıkarıp şoför abimizi deneme sürüşüne çıkaracağız.